diktiğimizde herkes ya işte fasulye varken siz niye bu işle uğraşıyorsunuz? İnsanlara fasulye tarlalarından para kazanmadığını artık, yani fasulyenin olmadığını, ektikleri buğdayın tamamının zarar olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama bizim buradaki insanlarımız biraz kendi yevmiyelerini, maliyetlerini, işçiliklerini yazmadıkları için kendilerini devamlı kar ediyor sanıyorlar. Aslında zarardalar. Benim köyümde yaşayıp Erzincan merkezde asgari ücretin altında çalışan 14-15 tane gencimiz var. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyündeyiz. Şu anda bir böğürtlen bahçesinden sizlere videomuzun açılışını yapıyorum. Böğürtlen üretimi ve çilek üretimi ile burada örnek bir üretici haline gelen Fikret Ateş'in köye göç hikayesini dinleyeceksiniz. Şimdi yayınımıza başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Merhabalar. Merhaba Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle. Şimdi Fikret abiyle birlikteyiz. Yaklaşık 60 dönümlük böğürtlen bahçesindeyiz. Öncelikle seni kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Fikret Ateş, Erzincan Tatlısköy doğumluyum. Bir 15-20 yıla yakın bir batı serüvenimiz oldu, iş hayatımız oldu. Sonunda kendimizi oralara ait hissetmeyip asıl topraklarımıza geri dönmek istedik. Bunun tarımla başladık. Türkiye'de üretimi az olan değerli bir ürünü getirdik köyümüze. Başarıyı sağladık. Bu sene bu bahçemiz 12 dönümlük bir arazi. Burası şu anda 3. yaşında, tam verime ulaştı bu sene. Bugün ilk hasatımızı yaptık. Ürünlerimizi gönderdik firmalarımıza. Yavaş yavaş dağıtımları devam ettireceğiz. Şu anki hava şartlarına göre 12 dönüme bir gün arayla giriş yapacağız. Toplama işlemini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Batı dediğiniz olayda çok yoğun bir tempo ve sonu olmayan bir yarış var orada. Bu da insanın hayatından, zamandan çalıyor. Biz kendimizi oraya ait hissetmedik ve o tempoya, o yarışın içine girmek istemedik. Köyde hayat var deyip tekrar köyümüze geri dönme planı yaptık abimle. Şu anda abim halen Batı'da. Oradaki işleri yoluna sokmaya çalışıyor. Ben de buradaki işleri hareketlendirmeye başlıyorum. Şu anda 3. yaşında bahçemiz güzel fonksiyona kavuştu. Verdiğimiz kararın doğru bir karar olduğunu şu anda gördük. Talep yoğunluğumuz fazla, üretimimiz az. Ya ülke olarak zaten üretimimiz az. Ve Doğu Anadolu bölgesinde tek olduğumuz için biz kesinlikle yetiştiremeyeceğiz bu ürünü talebe. Köylülerimizle konuşuyoruz. Batı'da olan gurbetçilerimizle konuşuyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle batıdaki yarışı bırakıp kendi köylerinde, bu sadece tarım olmaz, hayvancılıkla da olur. Birimiz üretiriz, birimiz satarız. Birimiz pazar oluşturur, birimiz üretiriz. Batı'da da biraz şu şeyimiz oldu. Orada üretimin nasıl yapıldığını, pazar piyasasının nasıl oluştuğunu, hangi firmaların neye ihtiyacı olduğunu gördük. Ona göre bir yatırım yaptık. Analizlerimizi yaptık. Böğürtlen ve çileğin köyümüze, Türkiye'de bir marka olacağına inandık. Ve şu anda aromalarımız çok yüksek. Nasip olursa zaten testlere göndereceğiz. Bir marka haline getireceğiz. Şu anda zaten dağıtım yaptığımız yerlerde bir marka oluşturduk. Yani köyümüzün adıyla bu çileğin ve böğürtlenin aroması şu anda herkesin dilinde. Daha kaliteli üretim için daha iyi işler yapacağız. Evet. Peki bu kararı verirken en büyük motivasyon ne oldu? En büyük motivasyon, abimle beraber karar verdik biz bu işe. Şimdi ister işletmeci olun, ister işçi olun. Batıdaki hayat yordu. Yani dededen babadan çok ultra zengin insanlar olmadığımız için devamlı mücadele etmek zorundasın. Kurduğun işte bir gün ara vermen seni zarar uğratır. Baktık kendi işimizde bile 11 ay çalışıp sadece 15 gün izin yapma şansımız var. Köyümüze gelme şansımız var. Dedik ki niye koşturuyoruz? Yani neyin derdindeyiz? Ne yapacağız yani? Çünkü orada bir son yok. Orada devamlı bir şeyler almak zorundasın. Devamlı bir şeyler katmak zorundasın. Burada bir evin oldu motoysa orada 4 tane evin olmak zorunda. Arkadaşın 5. ev aldığımız zaman sen de 6. ev almak zorundasın. Öyle bir yarış var. Biz abimle karar verdik. Kendi topraklarımıza, ata topraklarımıza rahat, huzurlu, güzel bir kaliteli yaşam elde etmek için bir geniş dönüş projesi hazırladık. Tabii ki risk büyük yani. Bütün her şeyini bırakıyorsun. Bütün mal varlığını buraya, yatırımını buraya yapıyorsun ve 3 sene bekleyecektik. Şükür başardık. Şu anda 3. senedeyiz.
Bu sene hasatımız başlıyor. Hayırlısıyla güzel hasatlar yapacağız inşallah. Yani şu anki zamana kadar hep harcama yaptınız Tabii şu değil an mi? tabii 3 senedir yatırım yapıyoruz. Evet. Bundan sonra da mahsulü Tabii şu anda alacaksınız. ilk mahsulümüzü işte dün topladık. Güzel ürün çıktı. Şu anda üstündeki ürün de güzel görünüyor. Hava şartları çok farklı değişiklikler göstermezse üstündeki ürün şu anda başarının olduğunu gösteriyor bize. Yaşadığınız zorluklar nelerdi? Yaşadığımız zorluklar biliyorsunuz, yani üzülerek söylüyorum, Türkiye şartlarında tarımla ilgili gelişmeler bizim gibi küçük tarımcılara dokunmuyor. Yani desteklemeler bize yetişmiyor. Hı hı. Hep öz sermayeyle yapmak istiyorsun. Biz bunları farklı yerlerde de dile getirdik. Bakanlıklarımızın bu gibi şeyleri Tarım İl Müdürlüklerine devretmesi lazım. Onların kontrolünde hangi bölgede hangi ürün kaliteli yetişiyorsa ona destek verirlerse inanın ki bugün köyden şehir merkezine dönüşlerin %80'ini keseriz. Üretimi olan bir ülkede iyi kazançlar getirir. Rahat, huzurlu bir ülke olur. Bugün benim köyümde yaşayıp Erzincan merkezde asgari ücretin altında çalışan 14-15 tane gencimiz var. Bugün burada domates yetiştirseler inan ki oradan daha iyi paralar kazanırlar. Hayatlarını daha iyi idame ederler. Yani buradaki amaç zaten çok zengin olmak için değil. İyi bir ürün üretip güzel bir hayat sürebilmek için. Yoksa burada yani çok işte lüks bir jipe binmek için mücadele vermiyoruz. Ama üretim de iyidir. İnanın ki şu ürünü şurada görmek kazandıracağı paradan daha değerli. Evet. Çok da güzel olmuş. Şu anda ürün üzerinde var. Kaç ay böyle ürün üzerinde kalmaya devam? Yani bir kere de olup biten bir şey değil. Değil. Şimdi şöyle göstereyim mesela size. Bu bizim ürünümüzün bir salkımıdır mesela. Burada 25-27 ürün vardır. En baştan başlar olgunlaşmaya, sonra. Bu 3 ay boyunca böyle devam edecek. Şimdi ilk ürünü dün topladığınızı Evet, ilk söylediniz ürünü ya. topladık. Ne kadar, hangi aya kadar devam eder bu? Şimdi biz geçen sene mesela çileği böğürtlenin üzerine konuşmuyorum. Bu sene böğürtleni topluyoruz. Çilek geçen sene aralığın 4'ünde -1'i görene kadar topladık. -1'de ürün üstünde donduktan sonra görünce aralığın 4'ünde ürünü budamaya başladık. Sonlandırdık. Uykuya bıraktık bu ürünümüzü. Böğürtlen de yani şu üstündeki ürün hava sıcaklığı devam ettiği sürece siyahlaşmaya devam edecek. Ama şimdi 3 ay bir serüvende 27 ürünün 20 tanesini siyahlaştırabilirsek büyük bir kazançtır. Mesela böğürtlen bahçesini kurarken, işte çilek bahçesini kurarken fidanları nereden getirdiniz? Nereden temin ettiniz? Nasıl çoğalttınız böyle? Şimdi böğürtlen fidanını köklü almadık. Çelikten yaptık. Bursa'dan getirdik biz. Bursa'daki üretici arkadaşlarımız sonbaharda budama yaptığı zaman çelik halinde getirip burada dikimlerini gerçekleştirdik. Çelikten diktiğimiz zaman ürün daha sağlıklı bir fide haline geliyor. Köklü ürün buraya adaptasyonu zor bir olan ürün. Çünkü 300 rakımlardan 1600 rakımlara getirdiği zaman ürün strese giriyor bitki. Çelikten olduğu için sağlıklı bir kök yetiştirdik şu anda. Ürünlerimiz sağlıklı, güzel, iyi verim verdiler. Rakıma da alıştılar şu anda. Çok sıcak olmasına rağmen 38 dereceleri gördük. Normalde bu üründe pişik olma dediğimiz yani güneş kurusu olması gerekiyordu. 38 derece sıcaklığı gördüğümüz halde üründe şükür şu ana kadar bir zayiatımız yok. Böyle Ama devam aroması ediyoruz. da çok iyi, değil mi? Aroması çok Yüksel. yüksek çünkü su kalitemiz çok yüksek, pH'imiz yüksek, toprağın mineralleri çok yüksek. Bu da bize ve sağlıklı bir hava var burada. Bu da bize kaliteli bir ürün üretmeyi nasip ediyor. Peki kullandığınız herhangi bir teknik var mı böyle hani üretim yaparken? Ya bu tekniği denerlerse daha rahat olur. Şunu yaparlarsa daha rahat olur. Şöyle söyleyeyim. Biz hani bu işi Bursa'daki üretici arkadaşlarımızdan gördük. Tabii orada böğürtlenle çok mücadele ediyorlar. Çünkü sanayi arttı, hava kirliliği, hastalıkla başa çıkamıyorlar. Onlar yıl içinde 14-15 uygulama yapıyorsa biz bir tane bile yapmadık şu ana kadar. Yani bir hastalık bulaşmadı şimdi rakım yüksek olduğu için. Zararlı ürün yok şu anda, böcek yok. Şimdilik bir şey yapmadık ama tabii ürünü zamanda sulamanız gerekiyor. Zamanda budamanız gerekiyor. Mesela şunları budamıyoruz şu anda, gölgelik yapıyoruz. Ürünümüz pişmesin diye. Bunlar seneye ürün verecek dallarımız. Bu sene ürün veren dallarımızı kesiyoruz kökten. Yeni sürgünleri bağlıyoruz. Bu sürgünler de seneye bize ürün verecek. Pazar konusunda nasıl bir şey Pazar yarattınız? konusunda şöyle, iyi bir firmayla anlaşmalıyız zaten. Hani ürünümüz buradan artarsa oraya göndereceğiz. Donmuş kuru yapıyorlar. Filize filiş sistemi yapıyorlar. Teknolojisi yapıyorlar. Ama ürünümüz şu anda üretim az olduğu için Erzincan piyasası ve çevre illere yetiştiremiyoruz zaten şu anda. Erzurum'dan Tel Aviv mesela oraya yetiştiremiyoruz. Ürettiğimiz kapasite şu anda Erzincan merkeze zor yetiyor. Pastanecisi, dondurmacısı, herkes alıyor. Reçelcisi, meyve suyu firmaları. Onun dışında mesela kullanılan başka alanlar var mı? Hani bildiğiniz böğürtlerin en çok kullanılan alanları. Şu anda en çok kozmetikte de herhalde kullanıldığını biliyorum ama şu anda kozmetik tarafından bize bir talepte bulunmadı. Şöyle diyeyim size. Ürün şu anda dalında fiyatı yüksek olduğu için önce
kaliteli ürün işleyen firmalar satın alır bu ürünü. Onlardan çıkan eksiklerle mesela ürün bozukluğunun olmaz. Dondurmacı ondan satın alır. Dondurmacı kullanır, altına dökülür. İşte diğer kozmetikçi gider ondan tozunu satın alır. Ürün böyle devir daim yapar ama bahçede çıkan ilk kaliteyi her firma satın alamaz. Gelecekteki hedefleriniz, projeleriniz neler? Buralarda, bu köyde. Bizim bu köyde şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ürün Bursa'da %85 üretilen bir ürün. Emin olun ki Bursa artık bu ürünü üretemeyecek. Çünkü ilaçla bitkiyi artık bitirdiler. İlaçla atmak zorundalar çünkü yaşadıkları bölge sıkıntılı bir bölge. Yani devamlı hastalıklı, zararlı böcekler vuruyor. Bu piyasa açık bir piyasa. Tamam zorlandık, bir 60 dönüm arazi ektik ama inanın ki bu ürünü talep eden milyar dolarlık firmalar var, tesisler var, yatırımcılar var. Yani bu ham maddeye ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Tabii biz bunu fırsata çevirmiyoruz. Bunu ürünü üretmeye çeviriyoruz. Diyoruz ki yani fırsat olarak kullanmayın. Tamam üretici, tüketici bunu istiyor ama bizim de üretmemiz lazım. Biz maliyetleri düşürebildiğimiz kadar düşürüp uygun fiyatlara piyasaya vermeye çalışıyoruz. Siz buraya böyle bir ürünle geldiğinizde Tabii. nasıl tepkiler aldınız? Şimdi ilk tepki tabii yeni bir ürün, yeni bir şey sokmak. Köye derler işte bu köyün delisi de budur. Geldi işte bütün parasını boşa harcıyor diye. Tabii ki bu tepkiler ilk kendi dostlarımızdan oldu. Biz de biliyorduk zor bir süreç ve doğadır. Yani doğada eskisi gibi düzenli olmadığı için doğada değişiklikler çok. Bir sene yağmur fazla, bir sene hiç yağmur yağmıyor. Yani tarım şu anda zor Türkiye'de. Tabii biz ilk böğürtlen bahçesini kurduğumuzda burada yıllardır atadan dededen gelen kuru fasulye ve buğday arpa üretimi var ve hayvancılık vardı. Hayvancılık yavaş yavaş artık sonlanıyor çünkü maliyetler çok yüksek. Üretici ürettiği ürünü iyi fiyatlara veremeyince artık bitirdi. Bugün bir çobanın maaşı 100 bin liraları buldu. Üretici bunu yapamaz yani karşılayamaz. O yüzden bitiyor artık. Tarımda da tabii ilk diktiğimizde herkes ya işte fasulye varken siz niye bu işle uğraşıyorsunuz? İnsanlara fasulye tarlalarından para kazanmadığını artık yani fasulyenin olmadığını, buğdayı ektikleri buğdayın tamamının zarar olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama bizim buradaki insanlarımız biraz kendi gömyelerini, maliyetlerini, işçiliklerini yazmadıkları için kendilerini devamlı kar ediyor sanıyorlar. Aslında zarardalar. Tabii şu anda herkesin gözü bu bahçelerin üstünde. Şu anda iyi bir üretim yaptık. Bir iki tane öğretmenimiz var şu anda emekli olan. Onları çiçek bahçelerini kurduk. Köye yerleştiler. Böğürtlen için şu anda köyde bir bölgemiz var. Hayvancılık olduğu için en büyük maliyetimiz bahçenin etrafının çevrilmesi. Köylüde de bu bütçe olmadığı için şu anda girişimleri yapamıyorlar. Köyde belirli bir bölge seçtik. Hayvancılığı o bölgeye yasaklayacağız. Böğürtlen bahçelerini bu taraflara kuracağız. Bu bölgelere en azından işte tel örgü maliyetlerinden kurtaracağız köylümüzü. Bu şekilde bu sene sonunda biz budama yaptığımız zaman bahçeleri kurmaya başlayacağız. Köyde o zaman bu işi yapacak yeni kişiler yavaş yavaş oldu Tabii değil ki. mi? Yani Şu tarafa da dönelim. şöyle yapalım diyeyim ben size. Köyün nüfusu şu anda 280 kişi ise biz 120-130 haneyle görüşmemizi yaptık. Şöyle alabilir miyim? Tabii ki. Güneş. Bu işi başlayacaklar. Çünkü neredeyse maliyetleri sıfıra düşürerek yani kendi öz sermayemize işte direkleri ağaçlarımızdan kesip direk yapıyoruz. Gidip hazır direk satın almıyoruz. Telleri işte 3 milyonluk tel kullanacağımızda 2000 TL'lik telleri kullanıyoruz asmalarda. İlk etapta böyle devam edeceğiz. Bakalım bu sene yani köylülerimizden bir 10-11 kişi hemen bahçe kurmaya hazırlanıyor şu anda. Yerlerini hazırladılar. Belki de bu işin öncüsü. Evet. İleride isminiz çok güzel bir şekilde Kesinlikle anılacak. onu hissediyorum şu anda. Çünkü ürüne talep fazla. Bahçelerde şu anda kendini gösterdi. Mesela 3 yaşına verime gelene kadar sadece çubuk görünüyorlardı. İnsanlar diyor, bunu 3 senedir bunun için mi uğraşıyor? Bu sene üstünde meyveyi görünce bir de alıcı kişiler kaliteli iş adamları olunca böyle talepler bu işte hani ticaret yapılacağını şu anda hemfikir oldular. Peki bunu kullanırken herhangi bir kimyasal ilaç, gübre herhangi bir şey kullanıyor musunuz? Yok. Mesela bunu konuştuk ama en azından izleyicilerimiz Şöyle bunu diyelim bilsin. biz bu sene mesela işte 1600 rakımda olduğumuz için hiçbir böcek zararlı haşere dediğimiz olayla karşılaşmadık. Bu yüzden ilaç atmadık ürünlerimize. Gübreli olayın da koyun ve tavuk gübrelerini kompost yapıyoruz. Yani şeyi de oradan alıyoruz. Azotu da oradan alıyoruz. Potasyumla fosfor ihtiyacımız oluyor. Onlar da tabii şu anda maliyetleri yüksek. Organik fosfor ve potasyum kullandığımız için bizi bu sene biraz sarstı. Biraz yüksek maliyetli oldu. Şu anda yani ilaç kullanmadık. Kimyasal hiçbir ilaç yok üstünde. Bu süreçte peki en çok sizi destekleyen kimler oldu? Anne ve babam. Yani aile, tabii ki aile çok burada. Eşim, çocuklarım sonuçta. Onları bırakıp geldim buraya. Onlar bir yıl boyunca orada yalnız kalıyorlar. 6-7 ay yalnız bırakıyorum bunları. Şimdi abimle beraber zaten bu yola çıktık. Abiyle beraber çıkınca da bir aile olmuş olduk.
Ailece herkes destekledi. Annem babam mesela bahçeden çıkmazlar. Bir dönüm çilek tarlası onlara aittir. Toplamasını, budamasını, kol temizliğini, yaprak temizliğini annemle babam ilgilenir. Hem toprakla iç içe olurlar hem sağlıklı bir yaşam yapıyorlar şu anda. Hani yaşlanınca hareketsizlik kalmaktansa hem spor aktivitelerini gerçekleştirmiyor oluyorlar. Hiç bu işe başlarken mesela hani olumsuz şeyler oldu mu? Ya Hani seni yıldıran herhangi bir Yok. söylemler falan. tabii söylem çok oldu ama tabii biz yılmadık. Şimdi mesela eski çalıştığım firmalarda yüksek düzeyde maaşlar alıyorduk. İşte nakliye şirketimiz var, iyi paralar kazanıyorsun. Onları bırakıp geliyorsun burada 3 yıl para harcıyorsun. Hiç para kazanmadan insanlar bunu görüyor işte. Hani olmayacak. Niye yaptınız? Yine batıracaksınız. Batar bu iş. Olmaz tabii. Ama biz onları ısrarla hani bu işin olacağını, çünkü analizlerin iyi sonuçlar verdiğini. Hani biz burada eğer bu işi başaramazsak zaten Türkiye'de kimse başaramazdı. Yani bizi burada doğal afet vursaydı Türkiye'de her tarımcıyı vurmuş olurdu. Yani bize özel bir şey olmayacaktı burada. Tarımda biliyorsunuz her anı risk. Yani bir dolu bir saat içinde yasa ürünü kaybediyorsunuz. Peki şehirde böyle uzun yıllarınız şehirde geçti. Kendi memleketinize, kendi köyünüze döndünüz. Biraz şehir hayatıyla köy hayatını deneyimleyen bir kişi olarak ikisini kıyasladığın zaman buraya geldiğinde ne hissediyorsun? Şu anda köyde aslında bunu sizin de anlatmanız lazım. Şu anda gelip bu köyde bu havayı, suyu tattınız. Evet, biraz sonra zaten Tabii. köyü gezeceğiz az da olsa. Evet, Hatta yukarıda benim özel bir yerim var. O yer dediğim bir yerim var işte. Yani şimdi biz burada sulamalarımızı gece yaparız. Çalışmalar gece. Sabah 5'te hasata başlarız. Saat 9'da güneş başlayınca hasat biter. Saat 10'la 2 arası uyku saatimizdir. İşte dere kenarında kafayı vurur yatar dinleriz. Ondan sonra tekrar mesaimiz başlar ama hani burada şey yok işte bir misafirin geldiği zaman işte patrondan izin alacağım, geleceğim, işte gelemiyorum, izin almadım derdin yok. Ürününe gerekli her şeyi veriyorsun, misafirini ağırlayabiliyorsun. Gezmeye zaman bulabiliyorsun, ailenle zaman geçirmeye. Ya bence köy hayatı bambaşka ya. Bunu anlatıyoruz herkes de bilir aslında ama yaşamak daha özel bir olay yani. Evet. O zaman şimdi biraz böğürtlen bahçesinden görüntüler alayım. Birlikte bir çilek Bahçesine geçelim, evet. Çilek bahçesine geçelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Geldiğimden beridir yiyorum zaten. Hoş olsun. Evet arkadaşlar, şimdi bu köye geldik. Gerçekten her tarafından sular akıyor. Biraz sonra da zaten kısa da olsa sizlere köyü gezdireceğiz. Hatta suyun aktığı yere doğru gideceğiz. Hemen arka tarafımızda Munzur Dağları var. Şimdi sulama suyuyla ilgili, bitkileri nasıl suladığıyla ilgili bilgiler verecek Fikret abi. Evet Fikret abi, nasıl sulama işini nasıl çözdün? Sulama işini damlama sistem kurduk hepsine. Damlama sistemle zaten gübrelerimizi depo attık. Depodan gübremizi veriyoruz. Damlama sistemiyle bitkilerimize gönderiyoruz. En büyük avantajımız köyümüzde suyumuzun bol olması ve sulamaya enerji harcamamamız. Rakım yüksek olduğu için su yukarıda 9 metre yukarıdan boruyla suyu alıyoruz. Su basıncıyla enerji kullanmadan sulama yapıyoruz. Yani bu bir çiftçi için maliyeti hemen hemen yarı yarıya düşürmek gibi bir şey. Biz yoksa burada her sulamada 2500-3000 lira gibi şu anki fiyatlarla motora benzin almak zorundayız. Şu anda haftada 3 sefer su verdiğimiz için haftalık 7500 TL gibi bir rakamdan kendimizi kurtarmış oluyoruz. Bu da bizi doğamızın verdiği en güzel olay. Bu işte sadece mesela bakım olarak neler yapıyorsunuz? Sadece budaması mı var? Budama, kol kesimi, zararlılarla yani şöyle ilkbaharda zaten en büyük emeği harcıyoruz. Zararlı dediğimiz böcek, örümcek gibi hastalıklar bu zamanda bulaşıyor. Elimizde mercekle geziyoruz. Yaprak temizliği. Hem Hasta mercekle geldi gözüküyor, tabii değil mi? şimdi gözle görünmeyen hastalıklar var. Eğer biz bunları önden müdahale etmezsek, bulamazsak, fark edemezsek bu hastalıkları fark ettiğimiz anda zaten iş işten geçmiş oluyor. Ondan sonra kimyasal kullanmak zorunda kalıyoruz. Mesela bu sene yaprak bitini elma sirkesi sıkarak atlattık. Kimyasal kullanmadık. Bu şekilde devam ettik. Toz bize hastalık getiriyor şu an. Sanımdan çıkan şey değil mi? Şimdi bundan kırmızı örümcek hastalığı yayılıyor. İnsanların burada ekmeği bırakmalar lazım. Buğdaydan ne olmuş? Olmaz yani. Ne olmuş? Daha suyun az olduğu yerlere değil mi? İç Anadolu Bir şey gibi. yok. Yani toprak. Yani burada toprak seviyesi az olduğu için dere yatakları eski dere yatakları var. Toprak bir karış, 1,5 karış. Verimsiz. Yani buğday için verimsiz bir toprak.
Toprak analizi yapmıyorlar o zaman. Hem yapmıyorlar hem de istemiyorlar zaten. Yani bildikleri de orada eski sistem. Devam ediyorlar. Şöyle bırakayım bölgede fazla sıcak olmasın. Yediğim en iyi çileklerden biri de bu Erzincan'daki tatlı su çileği. Tabii tatlı su çileği diyoruz çünkü burada yetiştiği için asıl ismi yedi veren çilek. Yedi veren çilekte gerçekten 5-6 ay boyunca toplayabiliyorsunuz. 3-4 yılda bu çilekten mahsul alıyorsunuz. Yani ekildiği zaman, ilk fideyi diktiğiniz zaman 3-4 yıl bu üründen mahsul alıyorsunuz. Bu bölgelerde de sürekli aynı ürüne yoğunlaştıkları için insanlar yeni yeni bu ürünü getiren Fikret abimiz burada öncü olmaya çalışıyor. Umarım daha da gelişir. Böğürtlenleri de çok güzeldi. Çilekleri de çok güzel. Burası da bizim dedemizden kalan ata evimiz, kerpiç binamızdır. Tadilat yaptırdık şimdi işte. Dışı böyle beton bina gibi gözükse Yok, de evet, sıva aslında yaptırdık. Yani kerpiç. kerpiç ev. Kerpiç bina. Duvar kalınlığı ne kadar oluyor bunlar? Şu anda 63 geliyor sanırım. Tam 63 63 ve 65 arası geliyor, evet. Evet, şöyle Yazın güzel bir köy. serin, kışın sıcak olan Şimdi de köyün köy içindeyiz. içi. Eski bir su değirmenimiz var. Şu anda aktif değil, çalışmıyor ama tarihi bir yer. Su kenarında. Evet. Şurada İyi. yine kerpiç bir ev daha Evet, var. kerpiç binalarımız eski tarihi Şöyle binalarımız. geçeyim, Hı hı. sen burada. Hah. Evet. Burada rahmetli dayımızın binası eskiden. Ne kadar çok pencere varmış Evet, eski eskiden evlerde. Oda sayısı fazla, odalar küçük olduğu için oda sayısı fazla. Köyünüz İki kaç oda var. haneydi? Kışın kaç hane Kışın kalıyor? Yazın 44 haneye düşüyoruz. Yazın 84-85 haneye kadar çıkıyoruz. Bir de şu anda geri dönüşte de olacak ama köyümüzün tamamı hep müşterek arazi. Müşterek olduğu için her evde, her arazide şu işte 100 metrekarede bile 80 kişi olduğu için bir araya gelip hani yapım ruhsatı alamıyorlar. Yani bölüşemiyorlar. Bölüşseler aslında yapılar çoğalacak. hissederler Çok çok, eski bir yani. bina. Yani dedelerimizin çocukluk dönemini geçirdiği binalar bunlar. Eskinin biraz daha böyle bir ruhu var sanki. Tabii eski daha tatlı ya. Yani bazen geliyoruz işte köyün yolları böyle çok düzgün olsun mu, betonlaşma olmasın aslında. Eski yapılar daha güzel. Daha güzel görüntü katıyor. Kolay gelsin Coşkun Hanım. Burada kerpiç binaydı. Coşkun Bey şimdi yurt dışından geldi. İşte dekorasyonla falan yeni bir görüntü verdi buraya. Evet. Yeni yeni evler yapılıyor yani. Ya tabii yani imkanı olan şu Dönüşler anda... çoğalmaya başlamadı mı bu pandemiden sonra? Tabii çoğaldı şu anda. Herkes kendini atıyor buraya. Zaten emekli oldu çoğu insanda. İşte ama genç nesili getirmek lazım. Yani Evet. eskiden yani iş yapacak. Köyde hayatı bulacak. Buradan devam edelim. Oradan mı devam ediyoruz? Buradan devam edelim. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Köyümüzün ihtiyar heyeti. Toplanmışlar değil mi? Evet, sohbet, Merhaba. muhabbet, çay. İyi günler. Biraz sonra suyun kaynağına çıkacağız denizlerine. Su tam köyün ortasından geçiyor. Kaynak da hemen 1-1,5 kilometre yukarıda. Evet, şurada Benim saklı cennetim de yukarıda. Orayı da göstereceğim sana. suyu da çok güzel arkadaşlar. Bu suyun en azaldığı dönem şu anda. Tabii en az olduğu Yani dönemde. bundan da daha aşağı suyu düşmüyor, debisi düşmüyor. Bu debide kalıyorsun. pH'i da çok iyiymiş. Bu aynı zamanda burada çıkan bir su da var değil mi? Evet. Tatlı su markamız var. Şu anda eski değirmenimiz burası değil. Su oradan geliyor. İçeri giriyor böyle. Bura köyün eski un değirmeni. Evet, un değirmeni. Suyla çalışıyor. Tabii su da Şu anda aktif değil. Su da olunca arkadaşlar bakın böyle bir su köyün içinden geçtiği için eskiden insanlar burada ekinlerini, buğdaylarını getirip burada öğütüyorlarmış. Taşlar hep bak, kesim taşlar hep Ermenilerden kalma taşlar. Kesimler.
Şeyi çözemiyoruz yalnız Deniz. Bizim köyde Ermenilerden kalma her binanın sadece köşelerinde 3-4 tane var bu taştan. Ne amaçlı konulmuş, neden konulmuş? Yani bakın tamamında yok. Her binada köşelerde, ortalarda 2-3 tane var şu kesim taşlardan. Şimdi diğer kerpiç binalara baktığımızda da dikkat ederiz onlara. Azlıktan mı acaba? Belki de azdı. Yani işte sebebini Köşeleri- bulamıyoruz. Yani köşelerde birkaç köşede oluyor. Ya kapı girişlerine kullanmışlardır düz dursun diye. Tabii sebebini bilmiyoruz. Köy böyle devam ediyor aşağı doğru deriz. Suyumuzla Gidelim mi beraber. aşağı doğru? Ne Gidelim diyorsun? oradan döneriz şöyle. Tamam. Eski sistem devam ediyor. Ayranlarımız, sütlerimiz hep şeyde, derede. Suyun Bu içinde. şekilde soğuk kalıyor. Tabii değil bu mi? şekilde soğuk kalıyor. Sütü de bozulmuyor, ayran da bozulmuyor. Ne güzel ya. Allah. En büyük zenginlik de bu su Tabii kaynakları. su kaynağımız. Su kaynaklarının verimli olması. Bir de Bu- kaliteli bir su. Bursa'dan getirdiğimiz ağaçlar köyün ilk çınarları. Başka çınar ağacımız yok Deniz. Bunlar mı? Yani 3 tane çınar ağacımız var köyde. Bunları Bursa'dan getirip diktik. Ihlamurumuz, çınarımız, kızıl ağacımız var, katalpa ağacımız var, o da yeni bir cins. Güneş battıktan sonra bu su kenarında burada köyün içinde hırka giymeden duramazsın şu anda. Mesela bu akşam hırka giymeden duramazsın. Dün de soğuktu bayağı. Suyun serinliği de vurunca. Sadece burada işte ağaç olmayan bölgelerde saat 12 ile 1 arası biraz sıcaklığı hissediyoruz. Ondan sonra zaten serin devamlı. Suyumuz bol. Ağaç dikmeyi de seviyoruz. Sağ olsun sincaplar da çok çalışıyor. Cevizleri hep onlar dikiyor. Sincaplar cevizi götürüp saklıyorlar. Saklıyor ve sakladığı yeri unutuyor sanırım. Devamlı o yüzden böyle hızlı bir ağaç üretimi yapıyor. Bu cevizleri yani devamlı yer değiştiriyor. Bir yerde depo yapmıyormuş sincap. Hep farklı yerlerde depolama alanı yaptığı için unuttuğu yerlerde hep işte cevizler çıkıyor. Merhabalar. Şehirden köye dönüş projesine kattı kendini. Emekli Yapmam gerekiyor. Eski Vallahi tarihi evini şu anda tadilata soktu. şöyle bir Tadilat evine yapıyor şu izin anda. varsa çekiyoruz. Tabii ki çekebilirsin. İçinin kirecini falan yapıyor şu anda. Alt zeminini yapıyor. Tabii çekebilirsin. Sıkıntı yok. O güzel. Şambunu falan da atmışsın abi. Evet. Tamam. Tava Bayağı- almış. Bayağı Kerpiç güzel falan çektik deniz. yani. Eski, Tadilatını yapıyorsun. Tabii, eski atalarımızın kullandığı işçiliği görüyor musun yaptığı? Nereden geliyordunuz Ben abi? İstanbul'da. İstanbul'dan. Yazları mı kalacaksınız artık? Sürekli kalmayı düşünüyorum. Sürekli kalmayı düşünüyorsun. Evet. Ne güzel. Çünkü en güzel hayat burada. Tabii canım. Evet. Orada artık öyle bir hayat yok. İnsan Teşekkür gurbet- ediyoruz. Kolay gelsin. Söyle. gurbete Köyünüze- gidince anlıyor değil mi bunu? Aynen. Köyümüze bir hane daha kattığınız için teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. Eski tarihi binamız işte burası da kerpiç bina. Ne kadar güzel iltizamlı Tabii yapmışlar çok abi. düzenli yapılmış yani işçiliği yapan. Evet. Kaç yıllıktır bu bina? Burası 120'yi geçmiştir şu anda. 120 değil mi? 120 geçmiştir. Burada eski ilkokulumuz bizim. Şu anda okul yok burada. Milli Eğitim burayı köy için kullanıma verdi bize. Okul açana kadar biz kullanacağız. Cevdet abimiz geliyor. Onunla beraber burayı kültür merkezi haline getirdik köyü. Merhabalar, hoş bulduk. Diyoruz, sorun yok. Hadi git. Hadi yürü. Gel. Merhaba. Hadi. Nasılsınız, iyi misiniz? Gel buraya. Sağ olun. Yürü. Siz nasılsınız? Yürü. İyi misiniz? İşte burada amaç köylüyü bir araya getirmek, Tabii, burada eski okul. eğlendirmek, sohbet ettirmek. Bazı etkinlikler yapıyoruz burada. İşte anneler günü etkinlikleri, yaş günü, ibadet için işte böyle 12 imamların olsun, Hızır ayında lokma olsun. Burada yapıyoruz. Bütün köylerimize toplanıyoruz. Yarın içinde yine burada aşure günümüz var. Kurbanımız hazır, kestik. Yarın pişireceğiz burada. Güzel bir ortam oldu, güzel bir değerlendirme oldu. İşte birlik beraber korumak açısından, amacından burada faaliyetler yapıyoruz. Evet, sosyalleşiyor insanlar. Sosyalleşiyor, evet. Çok güzel oluyor. Evet, burası da köyün eski okulu. Şimdi kültür merkezi haline getirilmiş. Fikret abi, burada eski köylülerin fotoğraflarını görüyoruz. Vefat eden köylülerimiz var burada. Vefat eden köylülerimizin isimlerini astık. Yaşlılarımız, atalarımız. Burada kadın erkek de gelip oturabiliyor. Buraya köyümüz açık. Burada toplanıp işte akşamlar çay demliyoruz. Bağlama çalan arkadaşlarımız, abilerimiz var. Müzik yapıyoruz. Çay içiyorlar, sohbet. Ne Lokma güzel. yapıp getirip
buluşanlar var. Sohbet için toplanıyoruz. Eğlenceler yapıyoruz, festivaller yapıyoruz müzik eşliğinde. Her köyde keşke böyle imkanlar, böyle okulları değerlendirip kültür merkezi haline getirseler. Ne güzel olmuş. Devlet abimiz çok oldu. Köylülerimizin çoğu katkılar tabii maddi ortamlar falan köylü içeride dışarıda yurt dışında olan bütün köylülerimizin katkılarıyla oluştu. Burada biz olalım ve bizle beraber arkadaşlarımızın emekleri çok büyük. Buradaki demir aksamlar falan su farkımızın müdürü Paşa Bey var sağ olsun o yardımcı oldu o yaptı. Boya badana işlerinde ben ve köylü arkadaşlarım fotoğrafların toplanmasında yine köylerimizin çok büyük destekleri var. İşlemeler penceredeki rahmetli annemin el örgüleri burada değerlendirdik. Yani güzel bir oda. Hem bu kültür kaybolmamış oluyor Evet, hem de evet. burada Hem de birlik beraberlik sağlanıyor. Burada yani halk bir araya geliyor, sohbetler yapılıyor, bir şeyler içiliyor, yiyiliyor. Yani güzel ortamlar doğuyor. evet. Gençler de kültürü öğrenmiş oluyor değil mi? Tabii Gelecek haliyle. nesiller. Burada projektörümüz var. Biz oradan köyümüzün eski resimleri dahilinde videoları falan var. Kaybetmiş olduğumuz kişilere ait olan videolar var. Bunları yeni gelişen gençlerimize falan seyrettiriyoruz. Öğretici bazı bilgiler paylaştırıyoruz burada. Yani her türlü kültürel ortamlarımızı burada yapıyoruz yani. Evet, burası benim saklı cennetim. Deniz köy hayatında çalıştıktan sonra kafa dinlediğin 2 saat 3 saat mola verip hayata tekrar enerji depoladığın alan burası. Evet, bir bakalım. Hadi buyurun. Öğlen saatlerinde çalışamıyoruz hava sıcak olduğu için. Evet. Öğlen sıcaklarında da böyle bu bahçemize kaçıyoruz. Bu sizin bulunduğunuz Tatlısu köyünün ismi de bu sulardan mı geliyor? Tabii eski ismi Mağçur. Sanırım Ermeni ismi. Soğuk su anlamına geliyor. Evet. Sonra işte güncel olunca tatlı suya dönüyor. Tatlı su. Yani tatlı sularıyla meşhur bir yer. Sularıyla meşhur, evet. Bayağı bol Erzincan'da suyu bir de ekşi su vardı. ekşi su var. O tam kuzey kısmında. Buraya Bizim da- burası Mercan, Muzlu Dağları'na bağlı. Arka tarafımız Pülümür, bir tarafımız Ovacık. Evet. Sularımız bol, alanımız çok güzel. İstirahat etmek için burayı kullanıyoruz. Aha. 2 saat burada zaman geçirdim ve %100 enerjiyle araziye geri dönüyorum. Biraz daha yukarıda- suyun kaynağı var. Bir vadimiz var. Bu su iki kayanın arasından geliyor. Güzel bir görüntü. Güzel bir yürüyüş parkurumuz var. Oraya doğru sizi misafir edeceğim. Tamam. O zaman oraya gidelim. Tamam, gidelim. Kışın çok kar yağıyor mu buraya? Ya. Burada geçen sene 2 metreyi falan buldu bu arazide. Bu araçta sorunumuz. Köyümüz Mercan Dağları'nın Erzincan yüzünde bulunmakta. Evet. Köyde tarımdan sonra işte fasulye üretiminden, tahıl üretiminden sonra hayvancılık da yapıyor. Küçükbaş hayvancılık. Eskiden 80 hanenin 80'de de hayvancılık vardı. Şu anda 6 evimiz kalmıştı. Şu anda da 3 eve kadar düştü küçükbaş hayvancılık. Sınır olarak Tunceli sınırındayız şu anda. Arka tarafımız Pülümür, sağ tarafımız Ovacık. Su gözesi yukarıda biraz Su kaldı değil mi? gözemiz hemen hemen 1,5 kilometre daha yukarıda. 2 ayrı gözeden kaynayıp birleşiyor suyumuz. Evet.
İçme suyumuzu da buradan alıyoruz köye. 8-10 köye de buradan içme suyu veriliyor şu anda. Yani yukarıda şimdi yaylacılar var köyde Tabii hayvancılık yaylancılarımız yapanlar var. değil Şu mi? anda hatta Merk Yaylamız diye bir yaylamız var. Şu anda yaylancılarımız orada. Tam Tunceli'nin sınırındalar şu anda. Bir de yukarıda genelde karlı hala erimemiş. Tabii Yani. zirve yani 3200-3300 zirve şu anda orası. Bir dahaki sene kar yağana kadar orada kar şeyleri kalıyor. Boğaz'daki karlar Evet. kalıyor. Yaya orası 6 saat, 6,5 saat sürüyor. Biraz zorlu bir parkur var burada. Genellikle at kullanıyoruz yayla taşımacılığında. Hı hı. Araba yolumuz yok. Bundan sonrası zaten Tunceli. atla. Hı hı, atla. Bundan sonrası atla artık. Buradan sonra şey yok. Yürüyüş Yani parkı yok. arazi araçları da burada gidemez. Yok gitmez yok gitmez. Attan başka hiçbir şey işlemiyor burada artık. Evet evet. Ya hayvancılığa müsait, tarıma müsait. Yani artık batıyı bırakıp biraz daha köylerimize dönüp hayvancılıkla, tarımla uğraşmanın zamanı bence diyorum ama Evet. tamam hayırlısı. Mükemmel bir görüntüsü var ya. Ya baktığımız zaman deniz, su izleri var. Bakıyorsun yıllar önce acaba burada ne kadar su gelmiş ki ta yukarılarda su izleri yapmış yani. Evet evet. Hayatta Kaya şekilleri. Evet. Biraz da bunlar tabii 4. jeolojik zamanda oluştuğu için daha genç kesinlikle, dağlar evet, değil genç. mi? Burası genç. Yukarıda mesela Ziligidi dediğimiz yerler daha önceden oluşan yerler ama bura biraz daha genç. Oluşumu. Tarlayı gezdik, üretim yerini, böğürtlenleri, çilek tarlasını gezdik. Köyünüzü ve burada akarsuları, dağları bize tanıttığın için çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim Deniz. Ayağına sağlık. Biz özellikle yeni üretime başlamak isteyen gençlere önerilerin, tavsiyelerin neler olur? Yani şöyle diyorum ben yani günümüz şartlarında şu anda hani Erzincan içi değil de Erzincan'ı bırakıp memleketini bırakıp batıya giden arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Gidip fabrikalarda 17.000 TL gibi komik rakamlara çalışacaklarına bizim memleketlerine dönüp yumurta yetiştirseler, üretseler inan ki o paradan daha iyi para kazanır, geçimini daha iyi sağlarlar. Yani daha iyi işlere, projeler başlarlar burada. Yani genellikle zaten batıyı görüp gelen gençlikten daha böyle hevesliyim ben. Onlar biraz daha görmüş geçirmiş oluyorlar. Ürettikleri ürünleri nerede pazarlayacağını en azından daha rahat bulabiliyorlar. Yani gidip fabrikalarda kölelik yapacaklarına, memleketlerine dönüp üretim yaparlarsa daha iyi bir hayat yaşayacaklarına eminim. Bir de burada yani farklı iş imkanları da var değil mi? Mesela üretim yapmanın yanında hayvancılık da var, işte Ya tabii tarım var, ki. hayvancılık var, şimdi işte mesela doğa sporları var. Tabii ki şimdi bütün gençlerimiz de gelsin hani çilek üretsin, fasulye üretsin, böğürtlen üretsin demiyoruz. 10 kişi üretiriz, 2 kişi pazarlamada çok iyidir. Pazarlama bölümünü alır, bize benden ürün alır pazarlamaya gider. Biri hayvancılıkta çok iyidir, biri süt ürününde çok iyidir. Aslında yetenekleri var mıdır? Kesinlikle vardır ama ki fabrikalarda, tekstil fabrikalarında işte çalışmalarını ben yani üzüntüyle görüyorum yani ufak rakamlara. Aldığı maaşın yarısını kiraya verip 4-5 arkadaş birleşip bir evde oturuyorlar. Gerek yok böyle şeylere. Dönün memleketinize. Toprak her zaman kazandırır. Baksınlar güzelce. Denesinler en azından. Yani eski dönemde değil. Mesela dedelerimiz döneminde bu işler zormuş. Çünkü teknoloji yoktu. Hep insan gücüyle biraz da gelişim yoktu. Şimdi her şeyi görüyoruz. Her şeyi teknolojiyle rahatlatabiliyoruz. İnsan işçiliğini biraz daha aşağı düşürdük. Bence denemeleri lazım. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Deniz. Çok- Ayağına sağlık geldiğin için. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Görüşmek üzere.